Bir harita üzerine çizilen çizgi, bir ulusun sınırlarını nasıl belirledi? Masanın üzerinde açılmış devasa bir coğrafya kitabı, renkli kurşun kalemlerle işaretlenmiş dağ silsileleri, nehir yatakları ve stratejik demiryolu hatları. Bu alelade bir coğrafi çalışma değildi. Yıkılan bir imparatorluğun küllerinden yeni, sarsılmaz ve bağımsız bir vatan çıkarma mücadelesinin ta kendisiydi. Çankaya Köşkü'nün derin bir sessizliğe büründüğü gece yarılarında, Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde serili olan haritalar ve coğrafya kitapları, bir milletin kaderini cetvelle çizen emperyalist güçlere karşı verilmiş en rasyonel, en bilimsel yanıttı. Sayfa kenarlarına düşülen küçük notlar, çizilen sınır çizgileri ve dağ geçitlerine konulan işaretler, sadece askeri bir stratejinin değil, asırlardır toprağını kaybeden bir halkın son sığınağının, yani Misak-ı Milli'nin entelektüel ve coğrafi manifestosuydu. Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası kadar, belki de ondan daha az konuşulan ama devleti kuran en temel özelliklerinden biri, coğrafyaya ve haritacılığa olan derin tutkusuydu. Manastır Askeri İdadisi ve İstanbul Harp Akademisi'ndeki eğitimi boyunca, askeri coğrafya derslerine muazzam bir önem vermişti. Çünkü o çok iyi biliyordu ki, coğrafyasını tanımayan bir komutan savaşı kazanamazdı, topraklarının nüfus yapısını, iklimini, dağlarını ve nehirlerini bilmeyen bir devlet adamı ise, o devleti yaşatamazdı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Mondros Mütarekesi'yle Osmanlı İmparatorluğu fiilen sona ermiş, vatan toprakları İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan orduları tarafından işgal edilmeye başlamıştı. Batılı devletler, Paris Barış Konferansı'nda ellerinde cetvellerle yapay sınırlar çiziyor, Anadolu'yu küçük parçalara bölerek Türk milletine hayat hakkı tanımıyordu. İşte bu felaket günlerinde, Mustafa Kemal'in zihninde şekillenen Büyük Kurtuluş Planı'nın ilk adımı, askeri bir zaferden önce, korunması gereken vatanın sınırlarını coğrafi ve etnografik gerçeklerle net bir şekilde tanımlamaktı. Atatürk'ün kütüphanesinde bugün hala korunan yüzlerce coğrafya kitabı ve atlas, onun bu meseleye ne kadar bilimsel yaklaştığını tarihsel birer belge olarak gözler önüne seriyor. Özellikle Fransızca ve Osmanlıca basılmış coğrafya eserleri, antropolojik haritalar ve nüfus istatistikleri onun en çok incelediği kaynaklar arasındaydı. Bu kitapların sayfalarında, özellikle Anadolu'nun, Rumeli'nin ve Orta Doğu'nun fiziki ve beşeri coğrafyasını anlatan bölümlerde, Mustafa Kemal'in elinden çıkmış kırmızı ve mavi kalem izlerine rastlanır. O sınırları sadece masa başında hayal kurarak çizmiyordu, nehirlerin akış yönünü, dağların zirve noktalarını, hangi kasabada hangi etnik unsurun çoğunlukta olduğunu istatistiksel verilerle kitapların kenarına not ediyordu. Bu şerhler ve işaretler, son Osmanlı Meclisi mebusanında kabul edilecek ve ardından Kurtuluş Savaşı'nın kutsal yemini haline gelecek olan Misak-ı Milli'nin, yani Milli Ant'ın hukuki ve coğrafi altyapısını oluşturuyordu. Sınır, onun için sadece askeri bir hat değil, Türk nüfusunun çoğunlukta olduğu, kültürel ve tarihsel olarak bölünmesi imkansız bir bütünün çerçevesiydi. Kurtuluş Savaşı'nın fitili ateşlendiğinde, Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan en radikal karar, milli sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı ilkesiydi. Peki ama bu milli sınırlar tam olarak nereden geçiyordu? Mustafa Kemal, Ankara'da kurulan direniş merkezinde, haritacılarla ve kurmay subaylarla sabahlara kadar haritalar üzerinde çalışıyordu. Osmanlı'nın kaybettiği toprakların yasını tutmak yerine, gerçekçi, savunulabilir ve nüfus olarak Türk çoğunluğuna dayanan bir sınır çiziyordu. Sınır haritaları üzerinde bizzat kırmızı mürekkeple yaptığı düzeltmeler, onun ne kadar keskin bir coğrafi vizyona sahip olduğunu gösteriyordu. O hayalperest bir fatih gibi sınırları genişletme peşinde değildi. Makul, uluslararası hukukta savunulabilir ve askeri olarak korunabilir bir vatanın haritasını çıkarıyordu. Batı'nın dayattığı Sevr Antlaşması'nın o paramparça haritasına karşı, Ankara'dan yükselen bu rasyonel harita, Türk milletinin topyekun seferber olmasının en büyük motivasyon kaynağı oldu. Her asker, her köylü, her mebus artık tam olarak neresi için savaştığını, o kırmızı çizginin neyi temsil ettiğini çok iyi biliyordu. İşte bu coğrafi dehanın ve harita mücadelesinin en güçlü anı, askeri zaferlerin ardından toplanan Lozan Barış Konferansı'nda yaşandı. Batılı diplomatlar, karşılarında sadece askeri başarı kazanmış bir general değil, her dağ geçidini,
Her köyün nüfus yapısını ve demiryolu hatlarının lojistik kapasitesini kendilerinden çok daha iyi bilen muazzam bir devlet adamı buldular. Lozan'da sınır tartışmaları haritalar üzerinde çok çetin geçiyordu. İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon ve diğer batılı delegeler, eski Osmanlı haritalarını ve yapay sınır tezlerini masaya sürdüklerinde, Ankara'dan gönderilen telgraflarda ve Mustafa Kemal'in bizzat onayladığı haritalarda coğrafyanın tüm gerçekleri bilimsel bir tokat gibi yüzlerine iniyordu. Musul meselesinden Hatay'a, Trakya sınırından adalara kadar her detayda, Atatürk'ün kütüphanesindeki coğrafya kitaplarından süzülen o stratejik bilgi, Türk delegasyonunun en büyük mühimmatı oldu. O sınırları çizerken sadece bugünü değil, 50 yıl, 100 yıl sonrasını, o sınırların ekonomik olarak kendi kendine yetip yetmeyeceğini, su kaynaklarının ve ticaret yol yatının dengesini hesaplıyordu. Lozan'da çizilen sınırlar, büyük ölçüde Mustafa Kemal'in o sararmış coğrafya kitaplarının kenarına kurşun kalemle karaladığı, işaretlediği o rasyonel vizyonun uluslararası hukuk tarafından tescil edilmesiydi. Bu coğrafi hassasiyetin ve sınırlara olan sarsılmaz sadakatin en dramatik ve tarihi örneklerinden biri, hiç şüphesiz Hatay meselesidir. Lozan'da Fransız mandasındaki Suriye sınırları içinde kalan Hatay, Mustafa Kemal'in zihninde hiçbir zaman unutulmuş bir toprak parçası olmadı. O Hatay'ın coğrafi konumunu, nüfus yapısını ve tarihsel bağlarını çok iyi biliyordu. Ömrünün son yıllarında, ağır hastalığına rağmen haritaları tekrar önüne açtı. Hatay sınırına çekilen o yapay çizgiyi kabul etmesi imkansızdı. Fransız coğrafya kitaplarını, bölgeye ait eski haritaları ve nüfus sayımlarını yeniden inceledi. Hatay'ın bir Türk toprağı olduğunu, coğrafi olarak Anadolu'nun doğal bir devamı olduğunu, hem diplomatik kanallarla hem de askeri manevralarla dünyaya gösterdi. Kendi şahsi meselem dediği Hatay için Hatay sınırına kadar giderek ordunun teyakkuzda olduğunu göstermesi, coğrafi bir adaleti sağlama kararlılığıydı. O ömrünün son nefesini verirken bile zihninde o harita, o sınır işareti duruyordu. Ölümünden kısa bir süre sonra Hatay'ın ana vatana katılması, bir liderin coğrafya kitaplarının kenarına attığı o kararlı imzanın, tarihin akışını nasıl değiştirdiğinin en muazzam ve en duygusal kanıtıydı. Atatürk'ün coğrafyaya olan ilgisi sadece sınırlar çizmekle de sınırlı kalmadı. Yeni kurulan Cumhuriyet'in çocuklarının, gençlerinin dünyayı doğru okuyabilmesi için coğrafya eğitimini kökten modernize etti. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin kurulması bizzat onun vizyonunun bir parçasıydı. Tarih ile coğrafyanın birbirinden ayrılamayacağını, bir milletin tarihini anlamak için üzerinde yaşadığı toprağın fiziki ve beşeri yapısını çok iyi bilmesi gerektiğini savunuyordu. Bizzat kendisinin kaleme aldığı geometri kitabı ve coğrafi terimlerin Türkçeleştirilmesi çalışmaları, bu topraklara ait terimlerle dünyayı anlama çabasıydı. Sınırlar sadece dağlarla, nehirlerle çizilmezdi. Sınırlar zihinlerde, dilde ve kültürde başlardı. Bir coğrafya kitabının sayfasına çizilen o mütevazı sınır işareti, aslında bağımsız bir zihniyetin, kendi toprağına sahip çıkan, onu sömürgeci güçlerin insafına bırakmayan özgür bir ulusun doğuş belgesiydi. Bugün geriye dönüp baktığımızda, elimizdeki haritaların, pasaportlarımızın ve üzerinde güvenle yaşadığımız bu vatan topraklarının sınırlarının tesadüfen çizilmediğini çok daha iyi anlıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kütüphanesindeki o coğrafya kitaplarının kenarına düşülen her şer, çizilen her çizgi, bugün bizim bağımsızlığımızın, huzurumuzun ve geleceğimizin sarsılmaz sınır taşlarıdır. O çizgiler, emperyalizmin yapay sınırlarına karşı, coğrafyanın ve nüfusun gerçekleriyle verilmiş en büyük yanıttı. Peki sizce bir ülkenin sınırlarını belirleyen en güçlü unsur nedir? Savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferler mi, yoksa harita başında yürütülen o derin coğrafi, bilimsel ve diplomatik mücadeleler mi? Yaşadığımız bu coğrafyanın sınırları, bugünün dünyasında sizce ne kadar büyük bir jeopolitik öneme sahip? Düşüncelerinizi, yorumlarınızı ve analizlerinizi aşağıda bizimle paylaşmayı, videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Birinci sayfa kenarındaki notlar serimizin bu belgelere dayanan, coğrafi ve stratejik bölümünde, bir haritanın bir milletin kaderini nasıl çizdiğine baktık.
Serimizin bir sonraki bölümünde, yine bu büyüleyici kütüphanenin rafları arasında gezineceğiz ve bu kez, iktisat tarihinin kurucu metni olan Adam Smith'in Ulusların Zenginliği eserine, yeni kurulan Cumhuriyet'in ekonomi, karma model ve devletçilik politikaları şekillenirken, Ankara'dan nasıl bakıldığına, o devasa iktisadi sayfaların kenarına hangi kritik şerhlerin düştüğüne odaklanacağız. Bir sonraki bölümde, tarihin o az bilinen iktisadi ve felsefi satır aralarında yeniden buluşmak üzere, merakla kalın, hoşça kalın.